duygusal bölüm olduğunu düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Şunu merak ediyorum. Sizin de gözleriniz Chris'in babasının öldüğü sahnede doldu mu? Ben orada bir kötü oldum. Duygulandım, hüzünlendim. Chris adına bir kez daha yıprandık. Çok şükür James Gunn bizi bir kez daha yıprattı yani. Ve böylece James Gunn'ın duygusal denge tonunu ne kadar önemsediğini bu bölümde bir kez daha görmüş olduk. Boş bir bölüm gibi gelebilir ama boş bir bölüm değildi. Çünkü karakter gelişimlerini nokta atışı bir şekilde ve aslında en net düzeyde veren bir bölümdü. Yani karakterlerin her ne kadar farklı tonlarda yükseleceğini gösterse de bir noktada şunu diyordu. Hayır, bu karakter böyle birisi. Bunu tabii ki de Emilia'nın Chris'in abisini öldürmeye çalıştığı sahnedeki kararlılığıyla anladım. Selam, ben Saadet ve hoş geldin. Eğer hazırsan başlayalım. 6. bölümün kaldığı yerden devam ediyor. Direkt Argus'un içinde Emilia Chris'e diyor ki yani hiç fark etmedin mi? Her masada kavgam kitabı var. Duvarda ise Hitler'in bir çizimi var. Bunu nasıl fark etmedin diye Chris'i azarlarken Argus'u bir güzel karıştırarak oradan kaçıyorlar. Keza o kaçtıkları sahne keyifliydi. Önceki bölümleri incelerken şunu söylemiştim. Ya evet, biz bir villain'ı izliyoruz. Peacemaker izliyoruz ve burada aslında bir süper kahraman tonuna yaklaşıyor bu karakter. Nasıl olacak bu iş diye. Kafamdaki soru işaretini kıran bir sekans vardı. O da Chris'in Emilia'ya bana güven diyerek Argus'tan uçarak çıktıkları sahneydi. Orada tam olarak bir süper kahraman yükselişi yakalıyordu ki fakat Peacemaker'ın villain olduğunu ve villain olarak kalacağını biz o sahnede gördük. Çünkü evet, şarkı da sahneyle birlikte yükseliyordu. Chris ve Emilia uçarak çıkıyorlardı Argus'tan ama bu süreçte sağa sola tosladılar, camın içinden geçtiler. Bu uçuşu durduran nokta ise arabaya çarpmalarıydı. Bunu bir süper kahraman yapmaz. Çünkü süper kahramanlar daha havalı bir şekilde ortamdan çıkarlar veya ortama giriş yaparlar. Böylece James Gunn benim sorumu yanıtladı şahsen. Artık biliyoruz X dünyasının insanları Nazilerden oluşuyor ve bu Naziler Adebayo siyahi olduğu için ve olmaması gerektiği bir evrende olduğu için onun peşinden koşuyor. Yani direkt Walking Dead'teki gibi koşuyorlardı. O karmaşa, o sekansın böyle giderek yükselişi ve varışında evet bir şekilde kurtulacak ama nasıl dediğimiz noktaya taşıyordu bence. O sekans dümdüz The Walking Dead referansı taşıyordu. Adebayo orada zombilerden yani Nazilerden kaçıyor ya. Bir evin bahçesinde havuza giriyor ve diyorum ki neden havuza girdi bu şimdi? Peşinden ise gerçekten bu insanlar zombiymişçesine havuza giriyorlar. Yani düşünme fonksiyonları yokmuşçasına. Çok tatlı bir aşağılama şekliydi. Sevdim. Adebayo havuzdan çıkarken Judo Master'ın Adebayo'ya yardım edeceğini hiç düşünmemiştim. Yani o karakterin evet bir şekilde çıkacağını ya da o evrende kalacağını düşünüyordum. Hani ekstrem bir olayını beklemiyordum. Ama Peacemaker'ın çetesine yani bir yakınlık duyduğu bir bölüm oldu bu. Ve beni şaşırttı bu sebepten de. Peacemaker'ın havalı motorunda Chris ve Emilia gidiyor ve Emilia ile orada bir yakınlık kuruyorlar. Yani Emilia kafasını ona yansıtıyor. Belki de ikilinin arasındaki en güvenilir an o andı. Bunu da zaten Emilia karakteriyle verdiler. Güzeldi. Sevdim o detayı da. Tabii sonrasında o şekilde gelişeceğini beklemiyordum. Daha çok çatışma çıkar diye düşünüyordum ancak ve polisler tarafından etrafı sarılıyor. Her bölümde olduğu gibi Peacemaker'ın mutluluğu, Chris'in mutluluğu bir noktada durmak zorunda. Veya bir noktada sarpa sarmak zorunda. Çünkü o bir villain ve villain olarak kalması için işlerin her zaman yolunda gitmemesi gerekiyor. Yani biz onu mutlu sonunda göremeyiz. Hani isterdik evli mutlu çocuklu ve bebekte 3-5 tur atan bir Chris görmek isterdim açıkçası ama sanıyorum ki bu DCU'da bu imkansız olacak. Tam tutuklanacaklar. O evrende bir deşifre olacak. Yani bu boyutlar arası geçişi görecek polisler. O evrenin insanları öğrenecek ve birkaç değişiklik olacak. Hitler'i mi getirdiler acaba o boyuttan? Ne yaptılar gibi sorular sorduğum sırada kendime Chris ve Emilia'nın etrafı polislerle sarılıyor. Ve orada Chris'in babası ve abisi gelip bütün polisleri öldürüyor ve onları eve götürüyorlar. Tabii ki de Chris'in kardeşi nefret dolu. O evrenin Chris'ini öldürdüğü için onu asla affedemiyor ama babası çok farklı bir babacanlıkla yaklaşıyor. Peki bunun sebebi gerçekten duygusal mı? Bence değildi. Yani tamamen amacı zaten bölümde de söylediği gibi o boyutlar arası geçişin başkaları tarafından öğrenilmesini engellemek, sızıntı yapan bu karakterleri kendi evrenlerine göndermek. Yeni DCU'nun sızıntı hikayeleriyle dolu olacağını da görüyoruz. Yani evrenler arası bir karmaşadan çıkıp tamamen sızıntılarla mücadelenin olacağı bir tonlamanın da yakalanacağını düşünüyorum açıkçası bu bölümden sonra. Vigilante ise bu bölümde zaten beklendiği gibi kendisiyle konuşarak o evrenin Nazi bir evren olduğunu çözüyor. Bunun peşi sıra Adebayo'yu kurtarma motivasyonuyla onu arayışa çıkıyorlar ve bu süreçte de Chris'in Dünya X'deki evine de ulaşıyorlar ve orada maalesef ki Vigilante Chris'in babasını öldürüyor. Aslında öyle bir sıçrayış olmasaydı muhtemelen ne dostluk bağlarında kırılma olacak ne de daha karmaşık bir hal alacaktı ama
tabii ki de o bir villain olduğu için böyle şeylerin olması gerekiyordu. Bunun üzerine tabii ki de Chris'in abisi çok sinirleniyor ve babasının ölmüş bedenine sarılıyor. Allah'ım, o sahne Chris'in gözünden o kadar dehşet verici ve çok kötüydü ki, çünkü zaten kendi evreninde babasını öldürdü bu adam. Üstüne arkadaşlarından bir tanesi farklı bir evrende de babasını öldürüyor. Bu da yetmezmiş gibi abisi intikam hırsıyla, düşüncesiyle onlara saldırdığında, tam diğer boyuta, kendi evrenlerine geçecekken ekip saldırıyor ve bunun üstüne Chris'in abisini bütün ekip arkadaşları tutuyor ve bıçaklamaya başlıyor. Chris'in orada attığı çığlık gerçekten içime işledi. Acayip gözlerim doldu. Yani duygu tonunu bence yakalıyor. Hani pembe diziye geçmediği sürece sorun yok. Ben bu tonu sevdim açıkçası. Bilmiyorum siz sevdiniz mi, ne düşünüyorsunuz? Bu arada kanala abone olmadıysanız abone olabilirsiniz. Bu tarz videoların devamı için videoyu beğenebilirsiniz. Bu bölümü tartışırsak çok mutlu olurum. Siz neler düşünüyorsunuz merak ediyorum. Tabii ki de Eagle detayını atlamayacağım. Ekonomus'u sandalyeye bağladıkları sahnede Eagle bir ip getiriyor. Zaten Ekonomus da Eagle'den yardım istiyor. Fakat şunu kaçırmayalım. Eagle orada getirdiği iple Chris'in abisinin boynuna sarıyor ve onu orada etkisiz hale getirmesine yardımcı oluyor Emilia'nın. Zaten biz önceki bölümde mistik bir Eagle'ı görmüştük. Ve bu bölümde de ben şunu düşünüyorum net olarak. Eagle geleceği görebiliyor ve işine yarayacak detayları kendine yakın bir perspektifte çok güzel sergiliyor. Bence Eagle'ye hepimiz bir noktada düşüyoruz. Judo Master belki de ilk defa sempati kazandı. Tabii ki de taraflı olarak dizi izlediğim için sempati kazandığını söylüyorum. Hani o iticiliğinden sıyrıldı. Hatta belki de çirkin bir şekilde Cheetos yemesini bile sevebilirim karakterin. Adebayo ile havanın kararmasını bekledikleri sırada hani Scrabble oynuyorlar ya. Orada karakterin de biraz daha bizim 11. sokak çocuklarına dahil oluşunu izlemiş olduk. Bölümün finalinde de satmıyordu. Ve gelelim James Gunn'ın, görüyorsun değil mi? Bu evrende farklı karakterler de var. Bir de köşede kalmış olsalar da dediği karaktere. Bu karakterin Superman çizgi romanlarında yer aldığını biliyorum ve bu çizgi romanlarda karakterin vedası da zaten Superman'la ikonik bir anda gerçekleşiyor. Superman onu diyor ki işte dünyaya katil bir kötü olarak mı veda etmek istersin, yoksa hatalarından pişman olmuş bir kahraman mı gibi bir soru soruyordu. Lex Luthor'un yönlendirmesiyle Rick Flag Sr.'ın portalın yerini bulması için önerdiği Sidney Happerson karakterinin vicdan sahibi, sadık ama bir noktada da kötü olan bir karakter olduğunu bu bölümde öğreniyoruz. Yani James Gunn Happerson karakteriyle Superman'le ya da gelecek yapımlarla bir köprü kuruyor. Çünkü bu karakter teknik yönleri gelişmiş, kendisini geliştirmiş, zeki ama kötü bir noktada yer alan karakterlere yer vererek multiverse bakımından DCU'yu birbirine bağlamaya çalıştığını bir kez daha görüyoruz. Açıkçası bu bölümde bir tık hayal kırıklığı yaşadım. Neden? Özellikle son 10 dakikada Chris'in travmatik yönünü görmek evet olayın ciddiyetini veriyordu ama biz biraz daha ciddi bir noktadan belki de bu bölümü izleyebilirdik. Wildstorm'dan bir karakter çekseydi bence çok daha keyifli olabilirdi. Ama Happerson bildiğim kadarıyla Wildstorm karakterleri arasında yer almıyor. Bu sebepten de bu bölüme çok fazla bir ciddiyet katmadığını düşünüyorum. Yani umudum o yönde. Çünkü Wildstorm esintesini anladığım kadarıyla seviyor James Gunn. Umarım final bölümünde bir parça da olsa bunu yapar. Bir villain'ın hikayesini işlerken Wildstorm'u yerleştirmek bence çok tatlı. Belki aynı karakteri sonrasında Superman, Batman gibi yapımlarda da görebiliriz. Filmler, diziler, animasyonlar arasında da bağlantı kurabilir. Karakterin sadık olduğunu da şuradan anlıyoruz. Rick Flag Sr. portalın yerini bulması için onu cezaevinden çıkartıp bilgisayarın başına oturttuğunda, yani bu portalı bulabilen bilgisayarın başına oturttuğunda bunu neden yapayım diyor Happerson. Rick Flag Sr. ise yapmadığında negatif bir söylemle bunu ileteceğini Luthor tarafına söylüyor ve bunun üzerine karaktere tamam okey yapmayacağım demedim yaparım gibi bir dönüş veriyor. Bu da direkt olarak karakterin sadık yönünü vurguladı. Yani böyle küçük minik detayları da James Gunn eksik etmiyor. Bölüm çok fazla uzatmalardan oluşmasına rağmen süresi de gitgide azalıyor. Bunun sebebi de 8 bölüme tamamlama gayesi muhtemelen. Geliyoruz 7. bölümün final kısımlarına. Karakterler portala geçiş yaparken Emilia arkada kalıyor ve X dünyasının vigilantisinden bir silah istiyor ki Chris'in kardeşini öldürebilmek adına. Çünkü Chris'in peşinden gitmesini istemiyor. Aşkı uğruna cinayet işlemekten çekinmeyen bir kadın. Tabii ki de o evrenin polislerinin evi basmasıyla ve o odaya geçmesiyle Emilia bunu yapamıyor. Ve biz ne göreceğiz? Chris'in abisinin bir şekilde diğer evrene geleceğini göreceğiz. Bu evrenler arası sızıntı hikayesinin devam edeceğini söyleyen bir bölüm oluyor böylece. Özellikle X dünyasının vigilantisinin Emilia'nın arkasından portalın kapısını kapattığı o hareket acayip havalıydı. Çok beğendim. Finalde Chris'in abisinin yaşadığını, ambulansla kaldırıldığını görüyoruz. 11. sokak çocuklarının kendi evrenlerine döndüklerini ve o sırada Rick Flag Sr.'ın, Cyborg Hatun'un ve diğer Argus ekibinin Vigilante'nin evinin önünde onları karşıladığını görüyoruz. Peki Chris ne yapıyor burada? Zaten her şeyden kendini sorumlu tutuyor. Dokunduğum her şeyi mahvediyorum diyor. Vicdan
azabı dünya kadar. O kadar üzülüyorum ki yani keşke Chris'in mutlu olduğu bir evren gerçekten olsa. Multiverse çantası elinde gidiyor Rick Flexinger'e diyor ki ekipteki herkes bu boyut çantasını sana vermem için beni ikna etti diyor. Bu sırada Judo Master Rick Flexinger'ların tarafına geçmiş oluyor. Yani evet güzel bir fedakarlık yaptın dostum ama bir noktada da hüzünleniyorlar. Rick Flexiner ise Judo Master'a bu durumu onaylatıyor ve çok ilginç bir şekilde Judo Master onları satmıyor. Gözümüze girdin Çitos Reis. Sonrasında ise Chris'i tutukluyorlar ve onun cezaevi sahnelerini görüyoruz. Kendini suçladığı, overthink'in içinde kaldığı sahneler. Gelelim final bölümünün fragmanına. 8. bölümün fragmanında Chris'in ziyaretçileri var. Emilia, Adebayo, John Economos ve Adrian tabii ki. Chris onlarla görüşmek istemiyor. Ve Argus'un Multiverse çantasını kullandığını görüyoruz. Boyutlar arası Rick Flexiner geziyor. Bunu da şundan anlıyoruz fragmanda. 22 numaralı kapı açıldı diyor ve oralarda geziniyorlar. Ve bu boyutlarda gezinmelerinin sebebinin Emilia'dan duyuyoruz biz. Çoğalan nüfus için bir şeyler, belki yeni kaynaklar vesaire vesaire. Yani Multiverse'ın kapıları genişledikçe genişliyor. Umarım çok iyi bir tonda, iyi bir noktada ilerler. Bölümle ilgili düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın lütfen. 8. bölüm incelemesinde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakma cesaretini hiç kaybetmeyin.